Osmanlı Devleti için Birinci Dünya Savaşı'nın en kritik dönüm noktalarından biri Filistin ve Suriye cephesiydi. Bu cephe, gelecekte kurulacak olan İsrail Devleti için yürütülen faaliyetlerden dolayı önemliydi. Cephede savaş devam ederken cephe gerisinde de Yahudiler kurdukları teşkilatlarla İngilizler lehine yoğun bir şekilde casusluk faaliyetlerinde bulunuyorlardı. Bunlardan birisi de Nili örgütüydü. Bu örgüt tarihin en gizemli, en esrarlı casusluk örgütlerinden biri olarak kabul ediliyor. Bugün bu örgüt hakkında akademik bir çalışma yapan Necmettin Alkan'ın Orta Doğu'da Casuslar Savaşı Nili isimli kitabı rehberliğinde örgütün kuruluşundan, kurucularından, yapısından, faaliyetlerinden, İngilizlere sağladığı faydalardan ve nasıl çökertildiğinden bahsedeceğiz. Yazarın verdiği bilgiye göre Nili örgütü, Aronson kardeşlerin Filistin ve çevresindeki Osmanlı askeri birlikleri ve bölgenin lojistik durumu hakkında İngilizler adına istihbarat toplamak için kurulmuştu. Bu Yahudi casusluk teşkilatı 1915 yılı ilkbaharında icraatlarına başlamış, 1917 sonbaharında çökertilmiştir. Nili örgüt olarak hiçbir zaman resmi bir teşkilata, programa ya da hareket tarzına sahip değildi. Üyeler daha ziyade gençlerden oluşuyordu. Yaşları 24-27 arasında değişen bu gençler amatör ajanlar olarak isimlendiriliyordu. Bunlardan her biri kendi kabiliyetine ve anlayışına göre hareket ediyor, faaliyetlerini hiçbir ücret almadan gönüllü olarak yürütüyordu. Örgütün merkezi Filistin Ahlit'teki tarım istasyonuydu. Lideri Aron Aronson Kahire'de oturuyordu. Birinci Dünya Savaşı'nda İngilizlerin bölgede kurduğu Doğu Akdeniz İstihbarat Bürosu'yla doğrudan irtibat halindeydi. Örgüt üyelerinin en dikkat çekici özelliği mensupları arasında akrabalık, arkadaşlık ve dostluk bağlarının bulunmasıydı. Necmettin Alkan, bu özelliğin şebekenin faaliyetlerinde sadakatin ve gizliliğin devam ettirilmesinde önemli bir rol oynadığını belirtiyor. Nili Casusluk Teşkilatı'nın yöneticileri İngilizlerle ilk iletişimi nasıl kurdu ve bu tehlikeli temaslar nasıl neticelendi? Necmettin Alkan'ın aktardığı bilgilere göre örgütün tepe yönetimini oluşturan Aron, Alexander ve Abşalom hedeflerine ulaşmak için ne pahasına olursa olsun İngilizlerle irtibata geçme kararı almışlardı. Bu doğrultuda harekete geçen örgüt yetkilileri 18 Ağustos 1915'te Kahire'de ve ardından 6 Eylül 1915'te İskenderiye'de İngiliz istihbaratıyla iki gizli görüşme gerçekleştirdiler. Ancak kapısını çaldıkları İngilizler bu amatör ajanlara başlangıçta şüpheyle yaklaştı. İlk temaslardan örgütün istediği somut netice elde edilemedi. Fakat yaşanan bu başarısızlık onları hedeflerinden alıkoymadı. Aksine İngilizlerle ittifak kurma konusunda daha da ısrarcı oldular. Bunun üzerine İngiltere'de İngiliz yetkililerle görüşme kararı aldılar. Örgüt lideri Aron Aronson 23 Ekim 1916'da Londra'da İngiliz istihbarat şefi Sir Basil Thompson'la görüştü. Başlangıçta pek ciddiye alınmadı. Fakat Aron, Thompson'a Cemal Paşa imzalı belgeleri gösterince işin rengi değişti. Çünkü Aron Cemal Paşa'nın yanında Türk ordusunda görevliydi. Cemal Paşa'dan bu seyahat için bir mazeret bulup izin almayı başarmıştı. Bu görüşmede Aron, bir Siyonist olarak Yahudi devletinin kurulmasının kendisi için birinci görev olduğunu, bunun da ancak İngiltere'nin galip gelmesiyle mümkün olabileceğini söyledi. Bunun için İngiltere'yi müttefik olarak gördüklerini ve düşmanla ilgili her türlü bilgiyi verebileceklerini belirtti.
İngiliz istihbarat şefi Thompson, örgüt lideri Aron'u diğer İngiliz istihbarat yetkilileriyle de görüştürdü. Böylece örgütle İngilizler arasında işbirliği konusunda önemli bir mesafe alınmış oldu. İngiltere'den istediğini alan Aron 12 Aralık 1916 tarihinde Mısır'a döndü. Bundan sonra Mısır'daki İngiliz istihbaratıyla Ahlit Tekin Nili mensuplar arasındaki irtibat düzenli bir şekilde işlemeye başladı. Mart 1915 tarihinde başlayan çekirge istilası casusluk faaliyetleri için önemli bir dönüm noktası oldu. Çekirgeler bütün bölgeyi kasıp kavurdular. Bu çekirge istilasından dolayı 4. Ordu Komutanı Cemal Paşa çaresiz kaldı. Ziraat mühendisi olan örgüt lideri Aron'u çekirgelerle mücadele için görevlendirdi. Bu görevlendirme Aron'un işini çok kolaylaştırdı. Filistin, Lübnan ve Suriye'deki en yüksek askeri ve sivil yetkililerle yakın münasebet kurma imkanı elde etti. Bu sayede geniş bir istihbarat ağı kurdu. Nili örgütü mensupları casusluk faaliyetlerinde başka metotlarda kullanıyorlardı. Bunların en önemlilerinden birisi de Filistin'de ve çevrede yapılan seyahatlerdi. Ajanların seyahatlerde topladıkları bilgiler örgüt merkezi Ahlit'e gönderilir, örgüt karargahı olarak kullanılan tarım istasyonunda deri bir kasada saklanırdı. Aron ve Alexander Aronsonların kız kardeşi Sarah da örgütün aktif ajanlarından biriydi. Giyimine ve eğlenceye düşkündü. Bazen sokaklarda Türk subaylarla heyecanlı konuşmalar yaparken yavaş yavaş dolaşır, bazen de eğlenmek için otomobille Kudüs'e giderdi. Burada Alman kurmay subaylarıyla flört etmek için şehrin şık otellerine inerdi. Türk garnizonu yakınlarında oturan arkadaşlarını da sık sık ziyaret ederdi. Örgüt istihbarat bilgilerinin ulaştırılmasında vasıta olarak güvercinleri de kullanıyordu. Hatta bir defasında Sarah'tan güvercinle istihbarat alan İngilizler birkaç saat sonra Birüz Sebi yakınlarındaki Türk askeri birliklerini topa tutmuşlardı. Nili örgütü istihbarat toplamada rüşveti de etkili bir şekilde kullanıyordu. Rüşvet yoluyla Osmanlı ordusunun silah depoları, askeri birliklerinin hareketleri, yüksek subayların isimleri ve Taberiye'deki tahkimat tesislerinin planları gibi bilgileri ele geçirmişlerdi. Nili Casusluk Örgütü'nün faaliyetleri sadece istihbarat toplamakla sınırlı değildi. Aynı zamanda propaganda faaliyetleri de yürütüyorlardı. Bu çalışmaların en önemlilerinden biri örgüt liderlerinden olan Alexander'ın Amerika seyahatiydi. Alexander burada yayın faaliyetlerinde bulunmuş, Amerikan Yahudiliğini Almanya'ya ve Türkiye'ye karşı uyandırmaya ve Amerikan hükümetinin müttefik devletlere katılmasını sağlamaya çalışmıştır. Şimdi bu yeraltı ağının Osmanlı yetkilileri tarafından nasıl ortaya çıkarıldığına bakalım. Necmettin Alkan, örgütün Türk makamları tarafından ortaya çıkartılmasının tamamen bir tesadüf sonucu olduğu bilgisini veriyor. Türk makamları casusların haberleşmede kullandıkları güvercinlerden birinin bir idarecinin güvercinleri arasına karışmasıyla örgütün faaliyetlerinden haberdar oldular. Bu hadise örgütte büyük bir paniğe neden oldu. Sarah en son güvercinleri uçurduğunda güvercinlerden birinin Türklerin eline geçtiğini anladı. Örgüt bunun üzerine acil durumlarda kullanacağı güvercinler hariç diğerlerini öldürdü. İstihbarat belgelerini gömerek sakladılar. Daha başka tedbirler de aldılar. Bu gelişmelerden sonra şebeke Osmanlı yetkilileri tarafından ortaya çıkarıldı. Ajanlar Osmanlı askerleri tarafından yakalandılar. Başka tutuklamalar da yapıldı. Osmanlı askerleri Aronsonların köyü olan Zikron Yakov'a girdi. Köye giren Hayfa Kaymakamı Hasan Bey ve askerleri Aronsonların evinde Sarah karşıladı.
Kaymakam Sarah'ı tutuklattı ve elleri kelepçeli olarak sorgulamaya başladı. Sarah 4 gün boyunca sorgulandı fakat konuşmadı. En sonunda Şam'a sevk edilmek istedi. Evine gidip elbisesini değiştirmek için Türk subayından izin aldı. Evde sakladığı tabancayla 5 Ekim 1917'de intihara kalkıştı ve ağır yaralandı. 9 Ekim'de de öldü. Yakalanan diğer örgüt elemanları Nasıra'daki hapishaneye getirildiler. Burada sorgulandılar fakat hiçbiri Nili örgütü hakkında konuşmadı. Örgüt mensuplarından kimi intihar etti, bazıları ağır hastalıklara yakalandı. İngilizler Şam'a girdiğinde hapishanedeki bazı ajanlar kurtuldular. Nili tam olarak çökertilmişti ama bunun hiçbir önemi kalmamıştı. Çünkü Osmanlı Devleti Filistin ve Suriye'deki topraklarının tamamını kaybetmişti. Tüm bu gelişmelerin bir sonucu olarak 1948 yılında Filistin topraklarında İsrail Devleti kurulmuştur. Süreç içinde Yahudilerin gerek savaş öncesindeki yoğun siyasi faaliyetleri, gerekse savaş sırasında Nili gibi yapılar üzerinden İngilizlerle yaptıkları stratejik işbirliğinin en somut meyvesi bu devletin kuruluşu olmuştur. Necmettin Alkan, Filistin ve Suriye'de İngilizlere çalışan, Nili dışında başka Yahudi örgütlerde bulunduğuna dikkat çekiyor. Bu casusluk faaliyetlerinin İngilizlerin bölgedeki mücadeleden zaferle çıkmalarında önemli rolü bulunduğunu vurguluyor. Bugün detaylarıyla incelemeye çalıştığımız Orta Doğu'da Casuslar Savaşı Nili isimli kitap, tarihin bu az bilinen, üzerinde az araştırma yapılan ve hala gizemini koruyan yapısı hakkında son derece değerli bilgiler veriyor. Bu konuda önemli bir referans eser olma özelliği taşıyor. Bu videomuzun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu tür içeriklerin devamı için abone olarak, yorum yaparak, videoları beğenerek kanalımıza destek olmayı unutmayalım. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.